Merhaba, Hakan Akademi'ye hoş geldiniz. Bu videomuzda Google e-tabloların kullanıcı arayüzünü genel olarak tanıyacak ve hücre ve sayfa kavramlarını inceleyeceğiz. Eğer kanalımdaki videoları faydalı buluyorsanız lütfen videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Önceki videomuzda Google'un G Suite uygulamalarına kısa bir giriş yapmıştık. Bu videoda doğrudan e-tablolar arayüzüyle başlamayı ben tercih ettim. Buraya nasıl geleceğinizi bilmiyorsanız o videomuza bakabilirsiniz. Normalde buradan yeni bir dosya oluşturmayı ben tercih edecektim artıya tıklayarak. Ama kolaylık olsun daha rahat göstereyim diye buradaki örnek tablomu kullanacağım. Tıkladığımızda bilgisayarımızda olduğu gibi e-tabloyu web tarayıcı üzerinden bize açıyor. Ben burada nasıl bir tablo yaptığımdan bahsedeyim size. Not tablosu olarak düşündüm. Tamamen rastgele sayılardan ve isimlerden oluşan 20 kişilik tablolarım var. Vize ve final notları farklı sayfalarda bulunuyor ve ben bu sayfalardaki notları bu sayfada çağırıp hesaplamalarımı yapıyorum. Şimdi ilk noktadan arayüzümüzle başlayalım. Eğer daha önce hiçbir hesap tablosu uygulaması kullanmadıysanız bu arayüz size farklı gelebilir. Yazı yazma programlarından alışık olduğumuz sayfa yapısı burada yok. Onun yerine hücre dediğimiz kutucuklardan oluşan bir alana sahibiz. Bu alanda her bir hücrenin bir ismi, bir adresi var. Bu adresler satranç tahtasındaki kullanımı andırıyor bize. Baktığımızda yukarıda sütunların her birinin A, B, C diye devam eden harflerle işaretlendiğini görüyoruz. Benzer şekilde satırlarda da birden başlayıp belirli bir sayıya kadar devam eden sayılar olduğunu görebiliriz. Bunların kombinasyonu da o an tıkladığımız hücrenin adını bize veriyor. Mesela ben burada soyad 1 yazan hücreye tıkladığımda C sütununda bulunan ikinci satıra tıklamış oluyorum. Yani C2 hücresine tıklamış oluyorum. Peki bu dinamiklik benim ne işime yarayacak? Dediğimiz üzere hesap tabloları veri depolamanın ötesinde dinamik bir biçimde hesaplamalar yapmamıza yarayan tablolar. Yani benim burada gördüğüm vize ve final notlarını kullanarak herhangi bir hesaplama yapabilirim. Ben burada ne yapmışım? Kısaca size göstereyim. Ortalama sekmesine tıkladığımda yukarıdaki fx çubuğuna dikkat edin. Orada bir formül var. Ben vize notunun %40'ıyla final notunun %60'ını toplayarak ortalama hesaplamışım. Ve formülümde de D2 hücresi birinci öğrencinin vize notunu temsil ederken E2 hücresi aynı öğrencinin final notunu temsil ediyor. Böylece hesaplamalarımı yapabiliyorum. Diyelim ki benim öğrencimin vize notu değişti. Ortalamam kendiliğinden değişiyor. Benim tekrar bir şey yapmama gerek yok. Yeter ki bu formülüm doğru şekilde girilmiş olsun. Bunun gibi pek çok işlem yapabiliyoruz. Bunları yaparken de sabit değerlerle değil, değişken değerler üzerine çalışabilmek için o değerin yazıldığı hücrenin adını, adresini bilmemiz gerekiyor. Tablolardaki mantık kısaca böyle işliyor. Hücrelere ek olarak sayfa dediğimiz birimlerimiz var. Buradaki sayfa tabii ki bir A4 sayfası ya da A5 sayfası gibi kağıt sayfalar değil, çalışma sayfalarını kastediyoruz. Mesela benim bu dosyamda aşağıya bakacak olursanız vize final adında farklı sayfalarım var. Mesela vizeye tıklayayım. Burada yine aynı öğrencilerin vize sınavından soruları doğru yanlış yapma durumlarına göre notun hesaplandığı bir tablo oluşturmuşum. Mesela şurada 3. soruyu yanlış yapmış öğrenci. Bir yaptığımda doğru anlamına gelecek şekilde uyarlamıştım. Hemen puanım değişti ve bu sayfada vize notunu ayarlamış oldum. Ana sayfaya döndüğümde bakın az önce 70 olan not 80'e dönüştü. Böyle birbiriyle bağlantılı ama ayrı durması gereken, kolay yönetmek istediğim bilgileri farklı sayfalarda aynı dosya içinde barındırabiliyor. Bu da bana işlerimi yaparken hızlı şekilde bilgilere ulaşma ve hesapları etkileşimli olarak kullanma konularında yardımcı oluyor. Bu sayfalarda da çeşitli işlemler yapabiliyoruz. Onları ileriki videolarımızda göstereceğim sizlere. Az önce formüllerden bahsetmiştik. Yeri gelmişken fx yani formül çubuğumuzdan da bir bahsedeyim. Burada dikkat edin. Normalde tabloma baktığımda 56 değerini görüyorum ama tablonun içeriği bu fx tablosundaki kısım. Yani görünen ve gerçekte olan şeklinde iki ayrımımız mevcut.
Baktığımızda soyada tıklayayım mesela. Düz bir yazı gözüküyor. Çünkü burası sabit değer içeren bir hücre. Ama öbür hücrede formül var. E-tablolar benim için bu formülü hesaplayıp sonucunu gösteriyor. Yani kağıda bastığımızda o hücrede gerçekte olan aynı şey olmak zorunda değil. Arayüzümüze dönelim. Hızlıca, çok vaktinizi almak istemiyorum. Yukarıda baktığımızda bir araç çubuğumuz var. Bu araç çubuğu görece dinamik bir çubuk. Sizin seçtiğiniz hücrenin özelliğine göre değişiklik gösterebiliyor. İlk başta standart özelliklerimiz var. Dosyada yaptığımız değişiklikleri geri alma ya da geri aldığımız değişiklikleri yeniden uygulamak için seçeneklerimiz var. Onun dışında yazdırma, biçim boyama gibi özellikler bize sunulmuş. İstersek görünüme yakınlaştırma, uzaklaştırma gibi özellikler var. Sayılarla ilgili değişikliklerimizi buradan hızlıca yapabiliyoruz. Yazı boyutu, rengi, kalınlığı gibi bilgileri, standart biçimlendirmeleri hızlı bir şekilde buradan yapmamız mümkün. Gelişmiş özellikler de elbette var. İşte filtreleme olsun, çeşitli toplamlar yapma gibi yaygın kullanılan özellikler burada bize sunulmuş. Burada olmayan ama yapmak istediğimiz pek çok özellik içinse yukarıda gördüğümüz menüleri kullanıyoruz. Burada menülerin isimleri aslında kendilerini anlatıyor. Mesela dosya menüsüne tıkladığımızda bu hazırladığım e-tabloyu paylaşma, bir kopyasını bilgisayarıma indirme, internette yayınlama gibi dosya özellikleriyle ilgili değişiklikleri yapabiliyorum. Düzenle menüsüne geldiğimde ise daha çok kopyalama, kesme gibi standart düzenleme işlemlerin yanında yeri geldiğinde satır ve sütunları silme gibi özellikler ya da içinde arama yapma gibi özelliklere ulaşmamız mümkün. Görünüm menüsü tablonun kendisini değil de onu izlerken benim nasıl göreceğimi etkileyen özellikler var. Burada mesela yakınlaşma, uzaklaşma gibi seçenekleri yapabiliyoruz. Ya da istersem, bakın burada formülleri göster diye bir seçenek koymuş. Buna tıkladığımda da formülün sonucunu değil de kendisini görmek gibi seçenekleri buradan ayarlayabiliyorum. Ekle menüsü standart olarak bütün programlarda bulunuyor. Tablolara uygun olarak üste alta satır ekleme, sütun ekleme gibi seçeneklerimiz var. Onun dışında alışılageldik biçimde grafik, resim, çizim, form gibi şeyleri buradan ekleyebiliyoruz ya da yeni sayfalar ekleyebiliyoruz. Standart bir menümüz. Biçim menüsü araç çubuğumuzda bulunan biçimlendirme araçlarının yanında tablolarda kullanabileceğimiz renklendirme özelliklerini, çeşitli değişiklikleri ayarlamamıza imkan veriyor. Veri menüsü bizim için önemli bir menü. Çünkü e-tabloların kalbi atan menü diyebiliriz. Burada çeşitli filtrelemeler belirleyebiliyoruz. Veri doğrulama dediğimiz verilerin denetlenme işlemlerini ya da çeşitli otomatik işlevleri buradan yönetebiliyoruz. Araçlar menümüz biraz daha gelişmiş bir menü. İleri düzey kullanıcıların seveceği bir menüdür. Komut yazarak yeni işlevler ekleme ya da sık yaptığınız işlemleri otomatize etmeniz için komutlar, makrolar oluşturmanıza yarayan bir menü. Eklentiler menüsü marketten eklentiler elde ederek e-tabloları yeni özellikler kazandırma, sizin için daha yeni işlevler kazandırmaya yarayan bir bölüm. Son olarak yardım menümüze geldiğimizde de programı kullanmak için neler yapabileceğimize dair bilgiler bizi karşılıyor. Buradan çeşitli yardım dokümanları, Google tarafından hazırlanmış ve Türkçesi bulunan dokümanları okuyabildiğimiz gibi çeşitli formüllerin listesine, klavye kısa yolları gibi şeylere erişebiliyoruz ve bir arama kısmı var burada. Bunu kullandığımızda da menülerde bulamadığımız özellikleri arayarak öğrenebiliyoruz. Umarım bu videomuz yeni başlayanlar için faydalı olmuştur. Siz de kanalımdaki videoları faydalı buluyorsanız lütfen abone olmayı ihmal etmeyin. Son olarak video ile ilgili sorularınızı bana yorumlar üzerinden iletebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.